Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün özellikle yaz aylarında elbiselerinizin, bodylerinizin üzerine giyebileceğiniz ya da cropların üzerine giyebileceğiniz çok şık salaş file bir hırka öreceğiz. Altıgen hırka tekniğiyle öreceğiz bunu. Şimdi ben kullandığım ip ve tığ hakkında bilgi vereyim size. 4,5 numara tığ kullandım. Böyle gördüğünüz gibi 4,5 numara tığ kullandım ve koton ip. Bakın yazlık koton ip. Eğer merserize ip kullanacaksanız da 4 numara ya da 3,5 numara tığ tercih edebilirsiniz. Ama benim vereceğim sıra sayılarının üzerine biraz eklemeniz gerekir. Tığ numaranız küçük olursa benim vereceğim ölçüler biraz küçük kalır sizin için. Üzerlerine 1-2 sıra daha ekleyerek gidin. Onu en baştan söyleyeyim. Toplamda 400 gram kadar bir ip gerekiyor. Beden büyüdükçe ip gramajı artabilir. Her ipin kendine göre bir inceliği kalınlığı olduğu için de değişebilir bu. Ben ortalama rakamı veriyorum. 400-450 gram kadar. Şimdi şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirden oluşan bir halka oluşturacağız. Hatta 6 yapalım bunu sökülme olmaması için. Bakın şu ilk zincire değil de ondan bir sonraki zincirin içine batın. Ortadan sökülme olmasın sonrasında. Halkayı yaptım. 3 tane zincirle yukarı çıkarak temel boşluğu oluşturacağım şimdi. Bakın 2 tane trabzan yan yana. Temel boşluklarımızı oluşturacağız bu sırada. O boşlukların üzerine köşeleri yapacağız bir sonraki sırada. Sonra bütün model boyunca o köşeler üzerinden gideceğiz. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğun içine, orta boşluğumuzun içine 2 tane daha yan yana hiç aralara zincir çekmediğimiz trabzanlar yapıyoruz. 3 ya da 2 zincir. Çok sıkı örüyorsanız 3 zincir çekin burayı. 2 tane zincir çekip tekrar yine yan yana 2 tane trabzan. 2 zincir yan yana 2 trabzan. Toplam bu trabzanlar 6 tane olana kadar, 6 kutucuk olana kadar bu tekniği devam ettireceğiz. 2 zincir 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan. Bakın şimdi kutucuklarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutucuk. 2 tane zincir. Sıra bitimi ve başlangıcı nasıl olacak onu anlatacağım. Şimdi burayı iyi izleyin. Burada bir çengelli iğneyle işaret koyabilirsiniz sıra bitimlerini sonrasında kaybolmaması için. Bakın sıranın sonundaki başındaki noktanın içinden tığımı geçiriyorum. Bu şekilde böyle çıktım. Böyle bir temiz bir görüntü oluştu. Şimdi hafif böyle uzatıyorum ilmeğimi. Bir sonraki boşluğun içine giriyorum. Bu ipi de onun içinden geçiriyorum ki bu boşluk içinde çalışmaya başlayacağım için buradan buraya temiz bir geçiş olmasını istiyorum. Şimdi ikinci sıra köşelerini oluşturduğumuz sıra. 3 tane zincirle yukarı çıkacağım. Aynı boşluğun içine. Bu benim ilk trabzanım kabul ediyorum bu 3 zinciri. İkinci trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir ve aynı boşluğun içine 2 tane trabzan yapacağım. Bakın ilk köşemi oluşturdum. Sonra 2 tane zincir çekeceğim. İpi tığın üzerine alacağım ve buraya atlayacağım. Sıkı örüyorsanız 2 değil 3 zincir çekin lütfen. Eğer bir şapkalaşma oluşuyorsa ördüğünüz örgüde bir ortaya doğru yuvarlaklaşma oluşuyorsa bu zincir sayısını az çektiğiniz anlamına gelir. Zincir sayılarını arttırın. Sonrasında bu boşluğun içine atlayarak ikinci köşeyi oluşturacağım. Köşe tekniği belli. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan aynı boşluk içine. 2 trabzan, 1 zincir ve bakın şimdi 2 trabzan daha yapıyorum aynı boşluk içine. Bu şekilde. 2 tane zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Buradaki boşluğa atlıyorum. İki tane trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 2 tane trabzan. Üçüncü köşemi oluşturdum. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 2 ya da 3 zincir çekiyorsunuz. Baktınız kasmaya başladı, yuvarlaklaşmaya başladı. Aralara 3 zincir koyun.
2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan. Tüm sırayı bu şekilde ilerleteceksiniz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşe oluşmuş olacak. Evet, ilerliyorum. Bakın şimdi hep birlikte sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu köşeler model boyunca devam edecek. Sıranın sonuna geldiğimde ikinci sıranın sonundayım. 1, 2 zincir çekiyorum. Sıra başının başlangıç noktasına kilitlemeyi yapıyorum. Hafif bakın böyle ilmeği uzatıp köşe noktamızın tam ortasına geçiyorum. Bütün model boyunca sıra başlarında bu metodu uygulayacağım. Bu şekilde geçiyorum. Bütün model boyunca şu köşelerimiz olacak bunlar. Köşelerin metodu hep aynı. Bu orta noktaların içine 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapacağız. Büyüttüğümüz halde hep aynı teknik uygulanacak. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bu ilk trabzan kabul ediyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Araya 1 zincir ve 2 trabzan. Şimdi artık modele başlıyoruz. Araları file şeklini vermek için boşluklarla dolduracağız. Şimdi ne yapacağız? Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektikten sonra orta boşluğa batıyorum, çıkıyorum. İlk boşluğumu oluşturdum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tekrar yine ipi tığın üzerine alıyorum ve köşenin içine geçip köşe metodunu uyguluyorum. Bakın iki köşe arasına 2 boşluk yapmış olduk. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan hepsi aynı boşluk içine. Burası köşe olduğu için bütün köşelerin içine bakın buradaki 6 tane köşemiz var. 6'sının içine de 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapacağız. Araları hep 5 zincirle ilerleteceğiz. Model büyüdükçe bu aralardaki boşluk sayısı her sırada bir tane daha büyüyecek. Bakın bu sırada 2 tane boşluğumuz var ya arada. Bir sonraki sırada bu 3'e çıkacak. Sonra 4, sonra 5. Yukarıya doğru aralardaki boşluk sayısı artarak file görüntüsü oluşmuş olacak. Köşemi yaptım. Yine arada 2 tane boşluk var. Tekrar yine 1, 2, 3, 4, 5. Araya bir boşluk. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bakın köşeye geldim. Burası benim köşe noktam. Buraya 2 tane trabzan, 1 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha. Üçüncü değil, dördüncü köşemi oluşturdum. Tekrar yine 5 tane trabzan. Artık anlatmama gerek yok. Sıra sonuna kadar aralara 5 zincirli ikişer boşluk oluşturup bu şekilde köşelerin içini de yine bu köşe metoduyla tamamlayarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramızın sonuna geliyoruz. Hemen burada bir kilitleme yapacağız. 5 zincirimizle şuraya içeri aldık. Biraz uzatarak ilmeğimizi orta boşluğa geçiriyoruz ve köşemizi yapmaya devam ediyoruz. Tek zincir araya. Şimdi her sırada şuradaki boşluk sayımız artacak. Burada 2 tane boşluğumuz var. Bu sırada bu boşluk sayımız 5 tane zincir çekiyorum. 2 değil 3'e yükselecek. Bakın orta boşluğa hemen bir tane sık iğne. Bu birinci boşluğum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki orta boşluğa da tekrar yine bir sık iğne daha. 1, 2, 3, 4, 5 ve sıra geldi köşeye. 6 tane köşemiz var. Bu ikinci köşemiz. Köşelerde hep aynı metot. 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan şeklinde. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Yine boşlukları doldurarak ilerleyeceğiz ve metodu
tüm sıra boyunca tekrar edeceğiz. 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu. 4. sıramızı da tamamlamak üzereyiz. Nasıl tamamlıyoruz? 3, 4, 5 zinciri çektim. Şuradaki halkanın içine batıyorum. 5 zinciri tekrar ve buraya son noktama kilitliyorum. Şimdi burayı karıştırmamak için, bitişler gözden kaçmasın diye çengelli iğneyle de bir tutturma yapıp orada bir iz bırakabilirsiniz. Şimdi yine uzatıyorum biraz. İçeriye doğru geçiriyorum tığımı. Çektim. 1, 2, 3. Yine metodumu, köşe metodumu tekrar ediyorum. İkinci trabzanı yaptım. Tek zincir. 2 tane trabzan. Ve bakın artık aradaki boşluk sayımız 3'tü ve bu sıra itibariyle 4'e çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane bir boşluğumuzu yapıyoruz. Buraya yapıyoruz. Ve buraya yapıyoruz. Sonrasında 5 zincirle tekrar köşeye geçiyoruz. Bakın ikinci köşemize toplam 6 köşemiz vardı. Ve bu şekilde 4 tane boşluk oluşturacağız. Her sırada bu boşluk sayımız bir tane daha artarak böyle uzatacağız. Bir yıldız şeklini alana kadar devam edeceğiz. Bakın 11 sıra ördüm. Görüntü bu şekilde. Biraz daha tabii ki büyüteceğim bunu. Benim size tavsiyem bu modeli katlamayı birazdan göstereceğim, dikiş için nasıl katlıyoruz. Üzerinizde ölçerek gidin. Yani benim vereceğim sıra sayıları tutmayabilir. Çocuk için yapacaksanız da mesela bunu böyle üzerinizde katlayın. Şu şekilde. Bakın böyle çocuğunuzun üzerine tutun. Olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bakın motifimizin bitmiş hali bu şekilde. Benim kullandığım ip ve tığa göre 36-38 beden için şuradan itibaren buraya 40 santimlik bir ölçü var. Bu 23 sıraya tekabül ediyor. Eğer siz 40 bedenseniz ve benim kullandığım gibi bir ip ve tığ kullanıyorsanız o zaman 24 sıra örüyorsunuz. Üzerinizde ölçerek gidin. Yani şimdi şurada bir katlama işlemini göstereceğim birazdan. Katlayıp üzerinize tutun. Bu file model olduğu için biraz dar gözükecektir. Sanki üzerinize çok küçükmüş gibi gözükecektir. Ama öyle olmuyor. Üzerinize giyince genişliyor. Bunu sakın unutmayın. Üzerinize giyince genişleyeceğini göreceksiniz. 42 bedenseniz ve böyle bir ip ve tığ kullanıyorsanız, yani 5 numara tığ ve koton ip ya da 4,5 numara tığ ve koton ip kullanıyorsanız 25 sıra örmeniz ya da 26 sıra, yani ölçerek gidin, dediğim gibi çok dar olmasın üstünüze. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Yani her beden için sıra sayısını bir büyüteceksiniz. Ama bazen vücut ölçüsü farklı olduğu için, yani göğüs ölçüsü büyük olabilir mesela bazen ya da göğüs ölçüsü küçük olabilir. Bu ölçüler tutmayabilir. O yüzden tavsiyem, ördükten sonra üzerinize bir tutun. Biraz genişleyecektir üzerinize giydikten sonra, birinin yardımıyla bir bakın tek kola. Ondan sonra kararınızı verin. Evet, 2 tane birbirinin aynı parça ördük. Ki bunun birleştirmesini nasıl yapacağız? Birleştirmesi hep göze zor gözüküyor ama çok kolay. 2 tane böyle bakın ucu tutuyorsunuz. Şu 2 ucu tutuyorsunuz. Şu şekilde. Ve göbekten sonra şu 2 ucu da birleştirdiğinizde bakın zaten şekil ortaya çıkmış oluyor. Böyle bakın, kol burası. Diğer tarafta da yine 2 ucu birleştirin. Böyle. Şu uçla tam karşısındaki ucu denk getirin. Bakın karşılıklı uçları denk getirin. Burası da bu şekilde ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken, iğne iplik ya da
tığ işi sık iğne tekniğiyle bu yeleği birleştirmek, hırkayı ya da. Nasıl yapacağız? Öncelikle ben omuzları birleştireceğim. Böyle daha kolay olacak işim. Şuradan hemen omuzları birleştirebilirsiniz. İki omuzu da önce birleştirin. Sonra bakın şu arkayı dikeceksiniz. Arkayı birleştireceksiniz. Burada hiçbir omuzda bir pay bırakmadan gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu şekilde birleştireceğiz. Birleştirme tekniği nasıl olacak? Şimdi size onu göstereyim. Bakın şimdi şöyle yukarıdan göstereyim size biraz. Böyle burası omuz kısmı, burası kol kısmı hırkamızın ve birleştirmeyi tığla nasıl yapacağız? Şuradan ben mesela bu uçtan başlıyorum. Şöyle iki köşeyi birleştiriyorum önce. Bakın iki köşe birleşti. O köşenin ortasından tığımı geçiriyorum, alıyorum. Bir zincirle sıklaştırıyorum. Her bir trabzanın tepe noktasına böyle bir tane öncelikle sık iğne yapacağım. Sonrası önemli. Sonrasında ne yapacağım? Bütün modeli bu şekilde birleştireceğiniz için burayı iyi anlamanız gerekiyor. Bakın böyle karşılıklı boşlukları birbirine denk getiriyorsunuz. Önce böyle parmağınızı geçirebilirsiniz. Sonrasında bu boşlukların içine biraz gevşek olacak şekilde, çok sıkmayın. 1, 2, 3. Benim birleştirmem bu. Bu tersi bizim yapacağımız hırkanın. Sonra eğer bu 3 az gelirse şu ortaya da bir tane yapabilirsiniz bu şekilde. Ama ben yapma gereği duymadım gevşek yaptığım için. 1, 2, 3. Her bir boşluğa şöyle 3. 3 tane sık iğne yaptığınızda arkada düzgün bir görüntü, zaten üzerimde görmüşsünüzdür. Minik bir çizgi gibi oluşuyor. O da çirkin durmuyor zaten. Bakın her bir boşluğun içine 3'er tane sık iğne yaparak birleştirdim. Benim birleştirme tekniğim bu. Siz başka türlü birleştirmek istiyorsanız tabii ki birleştirebilirsiniz. Tüm fileyi bu şekilde birleştirdikten sonra bu köşeyi de birbirine denk gelecek şekilde orta kısımları buralara da birer sık iğne yaparak ilerleyip son burada bitiriyorsunuz. Burası zaten tam ense noktanız. Aşağısı da sırt kısmınız. Şimdi diğer parçayı da böyle koldan omuza doğru birleştirdikten sonra birazdan göstereceğim. Sırt kısmı birleştiriyorsunuz. Şimdi bakın buranın ucunu birleştiriyorsunuz böyle omuz kısmından kola doğru birleştiriyorsunuz. Burayı da birleştiriyorsunuz. Ben henüz bunu birleştirmedim. Sonra açtığınızda böyle şöyle göstereyim. Şimdi bakın şuradan aşağı sırt kısmını yine aynı teknikle birleştireceksiniz. İğne iplikle de yapabilirsiniz. Göstereceğim şimdi size şöyle yakından. Biraz şöyle ittireyim. Bakın şimdi arkaya böyle bir sık iğne uyguladım. Şimdi bakın birleştirmeyi yaptım. Birleştirmeden sonra hırkanız gözünüze küçük gözükebilir. Çünkü bunlar topluyor. Üzerinize giydikten sonra ölçünün tam olduğunu göreceksiniz. Bu sıra ölçüsünün. O yüzden endişe etmeyin. Şimdi kenar geçeceğiz. Nereye kenar geçeceğiz? Kolların etrafına ve şöyle tüm hırkanın etrafına kenar geçeceğiz. Kenarı ben nasıl yaptım? Şimdi hemen size göstereceğim. Bakın şimdi kol çevresindeyim. Aynı tekniği tüm hırkanın etrafına da uygulayacağız. Şöyle göstereyim size. Bakın şu trabzanların olduğu bölüme denk geliyorsanız şöyle 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Her bir trabzanın tepe noktasına bir tane yarım trabzan. Yarım trabzan bir tane üzerine doluyoruz. Aşağıdan tek seferde çekiyorum üçünü birden. Bir tane doluyorum diğer trabzanın tepe noktasına ve bu şekilde çekiyorum. Şimdi bütün çevreye file modeli olduğu için, böyle delikli bir model olduğu için her bir filenin içine 3'er tane yarım trabzan yapıyorum. Bunu sık iğne olarak da yapabilirsiniz. İkili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Ve hemen diğer file boşluğuna atlıyorum. Bakın bu şekilde. Bunun da içini 3 taneyle dolduruyorum. Tüm boşlukları böyle 3'er tane yarım trabzanla doldurarak, bakın etrafı komple bu şekilde doldurarak kolun etrafını geçeceğim. Aynı şekilde
tüm gövdeyi de aynı teknikle geçiyorum. Dikiş bittikten sonra ben şuradan itibaren başladım. Buraya doğru şöyle devam ederek bakın her bir boşluğa üçer tane trabzan yapabilirsiniz. İkili trabzan yapabilirsiniz, yarım trabzan ya da sık iğne yapabilirsiniz. Köşeleri dönerken trabzanları yaptıktan sonra bu kenarlarda düzgün bir şerit oluşabilmesi için köşeleri dönerken de şöyle araya 3 zincir çekip tekrar yine bakın böyle şuraya 2 trabzan, 2 ya da 3 zincir, 2 trabzan yapıp sonra tekrar boşluklara üçer tane trabzan yaparak burayı devam ettim. Sonra bu köşeye geldim. Yine buraya 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şu köşe noktasına yani kenar noktasına, köşelerin olduğu noktaya. Sonra tekrar buralara her bir boşluğa 3 trabzan yaparak yukarıya kadar çıktım. Enseye hiçbir şey yapmayabilirsiniz ya da burayı da böyle dönebilirsiniz, dönüp bitirebilirsiniz. Aynı şeyi kol çevresinde de yaptım yarım trabzan olarak. Her bir boşluğun içine üçer tane yarım trabzan yaptım. Bunu normal ikili trabzan da yapabilirsiniz, sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde bitirdim. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.